Bu işte benim bir potansiyelim olduğunu biliyorlardı. Sonuna kadar destekliyorlardı. Kesinlikle e-spor profesyonel bir para kazanma aracı. Yani hayatınızı geçindirebilirsiniz. Nasıl futbolda amatördeki adam da asgari ücret kazanıyorsa siz burada da hayatınızı asgari ücret bazında geçindirebileceğiniz bir kapı var aslında e-sporda. Scoutly aslında e-spor takımları için veri analitiği, scouting ve takım yönetim platformu olarak yola çıktı. Yaptığımız şey aslında uçtan uca bütün takımların süreçlerini yönetmesini sağlamak. Bizim öngördüğümüz şu an 500 üzerinde takım var Türkiye'de. Genelde fizyolojik olarak 28-29 yaşından sonra insanların refleksleri zayıfladığı için bu yaşlarda emekliliği tercih ediyor. Baktığımızda bir aralık vereceksek 16-30 yaş diyebiliriz aslında e-spor için. Ben Arda Bayram, Scoutly'nin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda CEO'suyum. 98 İzmir doğumluyum. Bir İK'cı anneyle mühendis babanın oğluyum. 18 yaşında lisenin bitimiyle beraber Kanada'ya gittim okumaya. Thompson Rivers Üniversitesi'nde 2,5 sene Computer Science okudum. 2,5 senenin sonunda ben bilgisayar mühendisi değil, hatta komple mühendis olmak istemiyorum diyerek okulu bıraktım ve buraya geri döndüm. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde işletme okudum. Bilgisayar mühendisliğini sevmemin sebebi aslında birinin bana bir şeyler yapmam konusunda emir vermesi hoşuma gitmiyordu. Bu da aslında okul içinde işte öğrenmek istediğim, örnek veriyorum, ben mobil devam etmek istiyordum mesela ama okulun bana dayattığı farklı bir yol vardı. Ben onun peşinden gitmek istemedim ve beni bu başarısızlığa sürüklüyor. O yüzden ben mühendis olamayacağım herhalde deyip mühendislikten olabildiğince uzaklaştım ve işletmeye yöneldim. 3-4 yaşında ilk bilgisayarım oldu. Windows'un kendi oyunları olsun, işte babamın aldığı oyunlar olsun, ilerleyerek devam ettim. 2011 senesinde de aslında biraz daha e-spor ekosistemiyle tanışmaya başladım. O dönem e-spor diye bir şeyin olduğunu kimse bilmiyordu. Baktım ki insanlar rekabetçi olarak bu oyunları oynuyor. Merak saldım, izlemeye başladım. 2013 senesinde bir takımın parçası olarak e-spor ekosisteminin daha temelleri yeni atılmışken Türkiye'de bir takımın parçası olarak çalışma fırsatı buldum. 14-15 yaşındayken bu fırsatı yakaladım. Ardından zaten bütün yol birbirini izledi. Bu işte benim bir potansiyelim olduğunu biliyorlardı. Sonuna kadar destekliyorlardı. Şu tartışmayı yaşamadık mı? Yaşadık. İşte sınavlarım var, çalış. Sınavlarım var, oyun oynama. Tabii ki yaşadık. Her aile yaşatıyordur bunu. Çok normal zaten bu. Çünkü o dönem önceliğiniz her zaman okuldur. Ama onun dışında bilgisayardan uzak dur. Hani bağımlısın sen seviyesine giden herhangi bir diyalogumuz olmuyordu ailemle. Ne yapıyorsam hani bir bildiği vardır. Olabildiğince destekleyelim yoluyla gidiyordu ailem. E-spor aslında geleneksel sporlardan çok farklı bir şey değil. Bilgisayar üzerinde veya konsol üzerinde oynanıyor olması gerekiyor. E-spor aslında 2000'lerin başında başlayan bir furya. Counter Strike'larla ve internet kafe kültürüyle iç içe büyüyen bir furya. O dönem işte Counter Strike vardı bu işin başını çeken. Peşinden yeni oyunların gelmesiyle beraber insanlar işte beraber oyun oynayarak turnuvalara katılıp işte çeşitli ödüller kazanabileceğini keşfederek büyüyen bir pazardan bahsediyoruz e-spor tarafında. Özellikle işte Riot Games gibi büyük firmaların özellikle Türkiye pazarına yatırım yapması, burada ofis açması, yerel pazarda marketing çalışmaları yürütmesi bu konuda çok etkili oldu. Onunla beraber de hızla büyüyen bir sektör haline geldi aslında. Maddi olarak baktığımızda 2022 senesinde 2 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Önümüzdeki 7 sene içerisinde de bunun en azından senelik %26 büyümeyle 5,80 milyar dolar civarına çıkacağını öngörüyorlar. Ama benim düşüncem bundan çok daha hızlı büyüyeceği yönünde. Türkiye'deki e-spor pazarına değinecek olursak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlar e-spor takımı, e-spor branşı açtı ve profesyonel olarak bunu yıllarca yürüttüler ki Galatasaray ve Fenerbahçe hala aktif olarak yürütüyor. Onun dışında yine ülkemizde işte BBL Esports, Foot Esports gibi çok kaliteli markalar var. Yetenek bakımından inanılmaz bir yetenek havuzumuz var. Özellikle FPS oyun tiplerinde gerçekten Balkanlarla beraber Türkiye'den çok iyi FPS oyuncuları çıkıyor ve bunların çoğunu da globale yolluyoruz. FPS bir oyun türü aslında. First person shooter diye geçer. Sizin birincil gözden görerek oynadığınız, elinizde tüfek, tabanca, genelde işte çatışma temelli oyunları aslında FPS diyoruz. Scoutly'nin ilk fikri bana 2017'de gelmişti. Thompson Rivers'ta okulun e-spor takımını yönetirken gelmişti bu fikir. Böyle artık 3. sınıfa geldiğimde acaba Scoutly'nin zamanı geldi mi diye düşündüm. O dönem bir e-spor takımının da ortaklığını yapıyordum. Problemi aslında hem böyle Kuzey Amerika'da doğrulamış hem Türkiye'de doğrulamış gibi oldum. Artık üniversitenin son senelerine geldiğimizde evet zamanı geldi dedim. Son senede şirketleşecek şekilde de aslında bu süreci başlatmış oldum ama dediğim gibi üniversite süreci benim için ders bazlı değil de hani o 4 senede gelecekte ne yapacağıma karar verdiğim bir süreç oldu. Scoutly aslında e-spor takımları için veri analitiği, scouting ve takım yönetim platformu olarak yola çıktı. Yaptığımız şey aslında uçtan uca bütün takımların süreçlerini yönetmesini sağlamak. Örnek veriyorum, siz bir takımsınız ve takım sahibi olarak, menajer olarak, koç olarak yeni bir oyuncu keşfetmek istiyorsunuz. Bizim platformumuzda bir oyuncu database'i var, bu oyuncuların verileri var. Bir karar verme sürecinde ihtiyacınız olacak bütün her şeyi gösteriyoruz platform üzerinde.
Geliyorsunuz, bu oyuncuyu görüyorsunuz, takip ediyorsunuz, gelişimini izliyorsunuz. Sonra baktınız olacak, bizim platformdan da teklif yollayabilirsiniz. Kendiniz işte diğer alternatif mesaj kanalları üzerinden teklif yollayabilirsiniz. Oyuncuyu alıyorsunuz. Bununla kalmıyoruz. Biz diyoruz ki siz bütün maç analiz süreçlerinizi de bizim üzerimizde yürütün. İçeride bir analiz laboratuvarı diyebileceğimiz bir alanımız var. 9 farklı üründen oluşan analiz araçları sunuyoruz aslında. Böylelikle bir takım gelecek maçına hazırlanırken veya geçmiş başında yaptığı hataları öğrenmek isterken bizim platformumuzu kullanabiliyor. Bir diğeri de Scout'un içinde bir ajans modeli var. Evet, biz oyuncuların keşfedilmesine yardımcı oluyoruz. Ama bu oyuncular iyi temsil edilmediği takdirde kariyerleri erken sonlanabiliyor veya emekli olabiliyorlar. Biz bunun da önüne geçmek için bu insanları sürdürülebilir bir kariyere yönlendirmeye çalışarak bir ajans kurduk Wonders adı altında. Aslında futboldan, basketboldaki menajerlik sisteminden çok bir fark yok. Buradaki tek büyük fark kontratla, imza atılan kontratların büyüklüğü aslında. Örnek veriyorum, Mbappe 200 milyon dolarlık bir kontrata imza atıyorsa e-sporda top tier bir oyuncu 5-10 milyon dolarlık kontrata zaten imza atıyor. Onun dışında işte legal destek sunuyoruz. Marka imaj desteği sunuyoruz. Tweetlerini böyle at, YouTube'a bunu at, TikTok'a bunu at tarzında. Bunun dışında yine finansal olarak işte ben abi para kazandım ama nereye yatırmalıyım bilmiyorum noktasında destek sunduğumuz noktalar oluyor. Aslında oyuncunun kariyerinde yanında bir destekçi olarak ailesiymiş gibi hareket ettiğimiz bir temsilcilik tarafı var. Özetle aslında Scoutly bir takımın oyuncuyu keşfetmeden analiz sürecini, analiz sürecinden işte bir oyuncunun temsil edilme sürecine kadar kapsayan uçtan uca bir e-spor platformu diyebiliriz. Futboldan, basketboldan farklı olarak federasyon lisansı gereken bir spor değil takım için. Yani dernekleşmene gerek yok veya şirketleşmene gerek yok. Sen 5 kişiyi alıp abi ben size şu kadar para ödeyeceğim, sigortanızı yatıracağım, benim oyuncumsunuz deyip takımda kurabiliyorsunuz. Bizim öngördüğümüz şu an 500 üzerinde takım var Türkiye'de. Diğer iki takımlar aşağı yukarı 7.500 ile 11.000 lira arası, aslında 7.500 ile asgari ücret arası para ödüyor. Bunun dışında oyuncular ödül havuzlarından pay alıyor. Örnek veriyorum, siz 100.000 liralık bir ödül havuzu kazandınız takım olarak. Takım diyor ki bu ödül havuzunun %80'i oyunculara ayrılır, %20'si takıma gelir diyor. O ödül havuzundan da pay dağıtılıyor. Tier 1 takımlara geldiğimizde yine ülke içi konuşuyorum bu tarafta. Yani 5.000-6.000 eurolara çıkan aylık maaşlar var Türkiye'de de. Global sahnede performans gösteren Türk oyuncular çok daha fazla oluyor. Kesinlikle e-spor profesyonel bir para kazanma aracı. Yani hayatınızı geçindirebilirsiniz. Nasıl futbolda amatördeki adam da asgari ücret kazanıyorsa siz burada da hayatınızı asgari ücret bazında geçindirebileceğiniz bir kapı var aslında e-sporda. Scout'la ilk kurduğumuzda her şey yolunda gitmedi. Çünkü e-spor ekosistemi özellikle analitik araçları ve işte dataya dayalı karar verme süreçleri konusunda daha yeni oturan bir pazar. İlk önce biz takımların ve menajerlerin, işte koçların alışkanlıklarını değiştirmeye çalıştık. Gelin bizi bir deneyin, fark edeceksiniz aslında. Hani başarınıza katkıyı da göreceksiniz. Gözle görülür fark da yaratacağız. İlk 6-7 ay satış süreçleri çok sancılıydı. Ya kapılarını çalıyoruz. Yok ya bizim gerek yok, biz kağıt kalemle hallediyoruz diyor maç analiz sürecini. 10 kişiye gidiyorsak ikisi müşteriye dönüyor. İşte biri bırakıyor, biri 6 ay devam ediyor gibi zorlandığımız bir süreç vardı. Şu an biraz daha rahat çünkü datanın değerini biliyor takımlar. Gel dene dediğinde abi çok iyiymiş platform, bir bakayım deyip kaldığını görüyoruz. Türkiye'de benim bildiğim en yüksek ödenen bonservis 900 bin lira. Ama globalde baktığımızda örnek veriyorum, işte Cloud9 diye bir Amerika takımının mesela Counter Strike takımındaki oyuncuların 1,5 milyon dolar, 2 milyon dolara kadar çıkan bonservis ücretleri oluyordu. Şu an en çok baktığımızda Valorant oynanıyor dünyada. Arkasından League of Legends ve Counter Strike gelir. PUBG takip eder. Mobil tarafında PUBG Mobile her zaman zirveyi çekiyor zaten. Onun dışında baktığımızda işte Honor of Kings gibi diğer mobil oyunlar var ama bizim pazarımızda böyle çok baskın, Avrupa pazarında çok baskın oyunlar değil. Genelde Çin ve o bölgedeki ülkelerde, Asya ülkelerinde baskın oyunlar bunlar. Ben e-spor oyuncusu olmak istiyorum diyorsa bir oyundaki en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışmalı. Twitter gibi, sosyal medyanın, YouTube gibi, TikTok gibi bu alanlarda bir kendi markanızı artık oluşturmaya başlamanız. İçerik üretin, kendinizi gösterin. Ardından zaten takımlar yavaş yavaş kapınızı çalmaya başlıyor. Biz takım kuruyoruz, gel sana ihtiyacımız var diyor. Bir süre seni ücretsiz oynatıyorlar. Ardından başka biri keşfediyor. İşin temeli aslında kendini göstermekten ve sosyal medyada varlığını göstermekten geçiyor. Scoutly'yi kurarken etrafımızda negatif bir tepki görmedik şu ana kadar. Abi çok iyi fikirmiş diyen çok ama bir startup'ın kuruluş hikayesinde her zaman bu vardır. Abi bunu yapın kesin kullanırım derler ama kimse kullanmaz. Temelde 4 kişi kurduk. İşte ben, Güray, Umut ve Nazlı olarak. Ardından işte çekirdek ekip diyebileceğimiz 6 kişiye çıktık. 2 tane daha developer içeri katarak. Ardından işte şu an baktığımızda outsource'larla beraber 16-17 kişilik bir ekip olduk.
Alesta yatırımın en kritik önemi tabii ki bizim ilk yatırımcılarımızdan olması, işe ilk inananlardan olması. Onun dışında Alesta yatırımın bize katkılarının en büyüğü aslında maddinin yanında manevi katkıları. İşte İbrahim Bey ile özellikle konuşurken ilk toplantımızı hatırlıyorum. Daha yatırım almadık. İlk görüşmemiz Melih abi, ben ve İbrahim abi görüşüyor. İbrahim Bey orada inanılmaz bir fikir verdi bize. Belki de gelecekteki bir iş modelimizi o toplantıda 20 dakika içinde bize vermiş oldu. O yüzden mesela öyle yaptığı yorumlar benim için çok kritikti. Onun dışında süreç içinde de zaten tecrübeleri gereği ben yatırım sürecinde bir problem yaşadığımda veya başka hukuksal bir problem yaşadığında hemen kapılarını çalıp cevap alabiliyorum. Bu benim için çok kritik. Özellikle ilk defa bir startup kurucusuysanız etrafınızda legal süreçleri, finansal süreçleri sorabileceğiniz tecrübeli birilerinin veya bir şirketin olması çok değerli. Ya dediğim gibi Alesta'nın aslında maddi katkısının yanında manevi katkısı da bizim için ve benim için çok büyük. Biz Scoutly'i aslında orta vadede en azından işte 20-50 milyon dolar arasındaki bir değerlemeye ulaşmış bir e-spor şirketi olarak görüyoruz. Mevcutta zaten bizim elimizde tuttuğumuz data seti aslında sektörün en büyük data setlerinden biri. Gelecekte de bu elimizdeki gücü aslında pazar payının en büyük kısmını almak için kullanacağımızı öngörüyoruz. Uzun vadede, işte uzun vadeden kastımız 2028'e doğru giderken de e-spor pazarında analitik araçlarından yararlanan takımların en azından %75'inin bizi kullanacağı hale gelmek istiyoruz. Müşterilerimizin çoğu globalden geliyor bize. En az müşterimiz Türkiye'de. Yani Japonya'dan Arjantin'e kadar o aradaki bütün ülkelerde neredeyse böyle bir temasımız veya bir müşterimiz oldu veya devam ediyor zaten kullanmaya. Şu an aktif olarak baktığımızda Japonya, Singapur, Endonezya, işte Arjantin, İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz, Amerika, Kanada, Meksika gibi ülkelerde halihazırda bizim müşterilerimiz var. Biz bu işi kurarken Türkiye odaklı değil, global odaklı aslında ilerlemek istedik. Yaş grubu profesyonel sahnede aslında böyle 16'dan 17'den başlıyor. Ne kadar erken başlarsan kas refleksin, kas hafızan o kadar iyi oturuyor. O yüzden senin için çok daha büyük avantaj oluyor aslında. Üst limit olarak şunu söyleyebilirim. Genelde fizyolojik olarak 28-29 yaşından sonra insanların refleksleri zayıfladığı için bu yaşlarda emekliliği tercih ediyor. Baktığımızda bir aralık vereceksek 16-30 yaş diyebiliriz aslında e-spor için. Bizde şöyle bir problem var. Oyuncunun yeteneğini nasıl iyi kullanacağımızı bilmiyoruz. Ve Scoutly aslında burada devreye giriyor. Oyuncudan alacağın verimi nasıl maksimize edebilirsin noktasında Scoutly'yi kullandırtıyoruz aslında. Evet, elinde belki bir tank var ama sen bu tankı sürmeyi bilmiyorsan elinde tankın olması hiçbir şey kazandırmıyor sana. Biz de onu Scout'la olabildiğince çözmeye çalışıyoruz. Girişimci olmak isteyenler için en büyük vereceğim tavsiye daha önce bir girişimde en azından bir sene çalışmış olmaları. Çünkü işleyişi veya işte bir ekibi, küçük bir ekibi nasıl yöneteceğini, hele işte seed stage diyebileceğiniz gerçekten yolun başında 1 ila 10 kişilik bir ekibin içinde çalışıyorsanız aldığınız sorumluluk bazında çok şey öğreniyorsunuz. Benim bu tarafta en büyük şey öğrendiğim şey Global Zone'du. Global Zone'da 9 ay çalıştım. Oradan ayrılışımız Scoutly için oldu zaten. Ama kurumsaldan çıkarsanız, kurumsaldan çıktınız, 5 sene kurumsalda çalışmışsınız. Startup kurdunuz, bir girişimcisiniz artık. Büyük ihtimal risk alma yetenekleriniz körelmiş olacak. Kurumsal gibi düşüneceksiniz. Ben bunu dezavantaj olarak görüyorum. Gut feeling dediğimiz bir olay vardır. Biraz da ne hissedersen onun peşinden koşma durumu. Kurumsal bunu köreltiyor. O yüzden girişimde ne kadar hızlı hareket etmen gerekirse kurumsal duyguların seni o kadar bastırıyor. Hayır bunu yapma. Hayır burada onay almalısın. Hayır şunu yapmalısın diye.